Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kız çocukların özellikle çok sevdiği bir model çalışacağız. Çantamızı kağıt iplikle ördüm. Üzerindeki amigurumi kiraz modelinde pamuklu ipliklerle çalıştım. Sizler dilerseniz farklı iplik ve materyallerle de çalışabilirsiniz. Kağıt ipliğimiz için kullandığım tığ numarası 3 milim oldu. Sizler kağıt ipliklerinizin kalınlık ve inceliklerine göre ve kendi el ayarınıza göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Kağıt ipliğimi çile halinde tuhafiyelerde satılan kağıt iplik kullanarak çalıştım. Herhangi bir yumuşatma işlemi uygulamadım. Çileyi sardım arkadaşlar ve direkt çileden örmeye başladım. Çantamızın bitmiş halinin ölçüsüne gelin hep birlikte bakalım. Şu kısımlardan ölçecek olursam çapı ortalama olarak 20 santim. Siz eğer kağıt ipliğiniz ince ise buna göre sıralarınızı bir sıra daha arttırarak bu boyutlara ulaştırabilirsiniz. Veya kağıt ipliğiniz daha kalın bir kağıt iplikse 20 santime geldiğinde çantanızı bitirebilirsiniz. Çantamız iki motiften oluşuyor. Bir ön kısmı, bir arka kısmı. İki parçadan öreceğiz, dikeceğiz, kordonunu yapacağız ve en sonunda amigurumi kirazlarımı yapıp üzerine çantamızın dikeceğiz. Dilerseniz buyurun çanta yapımına ilk motifiyle başlayalım. Herhangi bir inceltme veya yumuşatma işlemi yapmadan direkt kağıt ipliğimi parmağıma sararak örgüme başlıyorum. Sihirli halka yaparak öreceğim. Sihirli halka bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca belirteyim. Orta parmağıma şu şekilde döndürüyorum. Çaprazı gördükten sonra tığımı geçiriyorum. İçeriden bir ilmek alıyorum. Bir ilmek daha şu şekilde bakın parmağımı çıkardım ve sihirli halkam hazır. Burada 3 tane zincir çekiyorum. İlk ilmeğimle birlikte 2 tane çekmiş oldum. Bakın 1, 2, 3. Şöyle bir yandan da örerken sihirli halkamın şu kısmını ipliğinde çekiştirmeyi unutmayalım. Şimdi üzerine bir tane ilmek alıyorum ve sihirli halkamın dibine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Buna ikili trabzan diyoruz. Şimdi devam ediyorum. İkili trabzanlar yaparak sihirli halkamın içini dolduracağım. Tekrar üzerine alıyorum ve dibine batıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Şimdi baştaki zincirimi de ikili trabzandan sayacağız. Sihirli halkamın içerisine 12 tane ikili trabzan tamamlayacağım. 1, 2, 3 kaldı 9 tane ikili trabzan. Bunları da yaparak sihirli halkamın içini dolduruyorum. Yaparken bir yandan da sihirli halkamı yavaş yavaş kapatıyorum. Kağıt iplik olduğu için pamuklu iplikler gibi olmayacaktır. Kapatmadan giderseniz en sonunda kapatmakta çok zorlanırsınız. Direkt çekerseniz de kağıt ipliğiniz kopacaktır. Bu yüzden ördükçe bir yandan kontrollü bir şekilde sihirli halkanızı kapatarak devam edin. Evet, 10. ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane yapmam gereken trabzanım kaldı. 11 ve 12. Tamamen kapatacağım artık burayı. Birazcık açıklık kalacak. O kadar olur artık. Bu ipliğimi de gizleyeceğim arkadaşlar içinde. Şimdi 12 tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra baştaki de zinciri sayıyoruz. Tam zincirin tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma dediğimiz işlemde bakın şu şekilde zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Direkt tığımın içindeki ilmekten çıkartıyorum. Buna ilmek kaydırma diyoruz. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tam dip noktasına batıyorum. Ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet. Baştaki zinciri de arkadaşlar ikili trabzandan sayacağız. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine bir ilmek alıyorum. Hemen bakın şuradaki aradaki ikili trabzanın arasındaki ilmeğe batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum.
Tekrar aynı noktaya batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Örerken bir yandan kağıt iplikle örerken elle ütüleme deriz arkadaşlar. Örerken bir yandan böyle elinizle bastırarak ütü yapıyoruz. Ve bu şekilde kağıt ipliğimiz forma giriyor. Bir zincir çekiyorum arada. Üzerine alıyorum. Hemen bakın aradaki ikili trabzanlar arasındaki ilmeğe batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? İkili trabzanların aşağıdaki ikili trabzanların arasına batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yaptığım işlem şu. 2 tane ikili trabzan, yani 2 tane ikili grup, arada bir tane zincir. Altta da arkadaşlar bir tane ikili trabzan bırakarak şuradaki orta noktalarına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son ikili trabzan grubundayım. Araya bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Son araya ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzan grubu elde edeceğiz. Yani grup dediğim arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen ilk buradaki 3 zincirimin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. İkinci sıram da tamamlandı. Elinizde bu şekilde el ütünüzü yapmayı unutmayın. Ve bir üst sıradan devam ediyorum. Şimdi bir üst sıradan devam ederken ilmek kaydırma yapacağız. Şu şekilde batıyorum. Bakın batıyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. Şuradaki araya gelmek istiyorum. Battım. Aradan çıktım. Ve 2 tane ilmek kaydırma yapmış oldum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tam bu noktaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine. Bu sefer bir tane daha yapacağım. Bu sefer üçlü gruplar oluşturacağız çünkü. Bakın ilk üçlü grubumu oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu sefer bakın şuraya batmıyorum. Şuraya batacağım. Bu sefer arada 2 tane ikili trabzan grubu bırakacağım. Pardon, 2 tane ikili trabzan bırakacağım. Grupların arasındaki şu boşluğa, yani bir zincir çektiğimiz kısma batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir ikili trabzan daha. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Tekrardan. Ve son ikili trabzanım. Bu şekilde grubumu tamamladım. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Ve bu şekilde şuradaki her bir boşluğa arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, en son ki üçlü grubumu da tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve ilk başta yaptığım 3 zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçmeden bakın ilmek kaydırma yapacağım yine. Hemen şöyle bakın bir sonraki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum yani. Tekrardan yanındakine batıyorum. Ve en son bakın bu boşluğa gelene kadar bu şekilde ilmek kaydırma yaparak geliyorum. Boşluğa geldikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve üzerine alıyorum. Ve bu noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Ve buraya dikkatle dinlemenizi isteyeceğim.
Şimdi baştaki zincire de ikili trabzan sayıyoruz. Buraya 3 tane zincir çektik. Yanına hemen bir ikili trabzan yaptık. Şimdi burada alttaki, bakın altta 1, 2, 3 tane ikili trabzan var. Burada batacağımız nokta bu ikili trabzanın tepesi. Bakın şuraya değil, ilk şuraya batıyorum. Bu noktaya batıyorum. Ve bu noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bakın bu ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım ve bakın alttaki üçüncü trabzanın tepesi. Hemen buraya da bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bakın boşluğa geldim. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, üzerine alıyorum. Bakın yine alttaki üçlü grubuma geldim. Ne yapıyorum? İlk ikili trabzanım, hemen tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanı tepesine bakın batıyorum. Bir ikili trabzan da ben bunun üzerine ve sonuncu ikili trabzanı da tepesine ikili trabzan yapıyorum. Aradaki boşluğa geldim. Aradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aradaki boşluklara 2 tane ikili trabzan, gruplarda da her bir trabzan tepesine 1 tane ikili trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın son üçlü trabzanların tepesindeyim şu anda. Evet, ilkini yaptım. İkinci trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Son trabzan tepesinde ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu noktada başlangıçta 3 tane zincir çektiğim zincirin 3. zincirin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla bu sıramı da tamamlıyorum. İlmek kaydırma yaparak bir üst sıraya geçtik. Şimdi burada bir tane ilmek kaydırma yapıyorum tekrardan. Ve alttaki boşluğumda bakın arttırma yaptığım bir boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptığım kısmın tam ortasına geliyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve tam dibine bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 tane çektiğim zincirde ikili trabzanlar saydığım için burada bir arttırma yapmış oldum. Şimdi tığımın üzerine ilmek alıyorum ve şurada görünen boşluklara batıyorum. İlk boşluğuma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, devam ediyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. 2. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan. 3. Hemen yanına batıyorum. Bir ikili trabzan. 4. Üzerine alıyorum. Bakın alttaki boşlukta üzerine arttırma yaptığım 2 tane ikili trabzan yaptığım kısmın tam orta noktasına geldim. Şimdi buraya batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani boşluktaki noktaya üstüne gelecek yerlere arttırma yapmış oldum. Üzerine alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Her bir boşluğa bir tane ikili trabzan. Toplamda 4 tane yapmış olacağız. İlkini yaptım. 1 2 3 ve 4. 4 tane ayrı ayrı ikili trabzan yaptım. Bakın hemen zaten boşluktaki arttırma yaptığım kısma geldim altta. Tığımın üzerine alıyorum. Bu boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum tekrar. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Böylece arttırma yapmış oldum. Devam ediyorum. Üzerine aldım. Yanındaki boşluğa battım. Bir ikili trabzan 1. Hemen yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan daha 2. Üzerine aldım. Boşluğa battım. 3. Ve sonuncu ikili trabzanım. Hemen yanındaki ilmeğe 4. 4 tane ikili trabzan yaptım ayrı ayrı. Üzerine aldım.
boşluktaki arttırma yaptığım ikili trabzanların ortasına geldim. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine alıyorum. Hemen aynı boşluğa bir ikili trabzan daha ve arttırmamı tamamladım. Devam ediyorum. 4 tane ikili trabzan yapacağım ayrı ayrı arkadaşlar. Artık öğrendik. 2 3 ve 4. Bakın arttırma yaptım. Kısma geldim. Buraya çift ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir yandan el ütüsü yapmayı da unutmayalım. 4 tane ayrı ayrı ikili trabzan örüyorum. Daha sonra arttırma yapıyorum. Yani çift ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri devam edelim. Son bitişi birlikte yapalım. Bakın hatırlarsanız burada arttırma yaptığımız boşluğun tepesiydi. Son bir tane boşluğum kaldı burada. 1, 2, 3 ve 4. ikili trabzanım bu da. Hemen onu da yapıyorum. Burada zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımdan geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Böylece bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir üst sıradan devam ediyorum. Bir üst sıradan devam ederken hemen şu aradaki boşluğa gelmek için bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Üzerine alıyorum ve tam bu noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Dolayısıyla baştaki 3 tane zincirimle birlikte burada bir artırma yapmış oldum. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve hemen bir sonraki boşluğun tepesine, ikili trabzanların tepesine batarak sırama başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki tepeye battım. 2 tane ikili trabzan. 3. trabzanım. 4. trabzanım. Ve son olarak 5. trabzanım. Evet bakın 5 tane ayrı ayrı ikili trabzan yaptım. Ve hemen bir önceki sırada arttırma yaptığım noktanın tam orta noktasına tepeye geldim. Üzerine alıyorum, bu noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Burada ne yapacağım arkadaşlar? Arttırma yapacağım. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek aldım ve aynı noktaya batıyorum. Ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Böylece arttırma yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Şimdi ayrı ayrı yine ne yapacağım? Her bir noktaya batarak, tepe noktasına batarak trabzanlar yapacağım. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şu an üçüncüsünü yapıyorum. 4 ve 5. Üzerine aldım. Bakın arttırma yaptığım noktaya geldim zaten. 5 tane ikili trabzan yapınca. Hemen bu noktaya bir arttırma yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 5 tane ayrı ayrı ikili trabzan yapacağım. Ve daha sonra arttırma yapacağım. Bütün işlemim bu sırada bu şekilde. Evet, son ikili trabzanımı da yapıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan olmuş oldu. Bu ilk başta yaptığım arttırmada bu arttırmaya dahil olmuş oldu. Şimdi zincirimin tepe noktasına, 3. zincirin tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıra, burada son sıram. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dip noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki noktaya bir sık iğne daha. Burada yapacağım işlem 6 tane sık iğne yapacağım ve bir tane arttırma yapacağım. Şimdi şöyle şuradaki
Bir zincir kısmını da biz bir tane sık iğneden sayıyoruz orada. Şimdi bakın, şu arttırma yapacağım yere kadar boşluklara sık iğne yaparak geleceğim. Evet. Şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha. Yani zincir çektim. Buraya bir sık iğne yaptım. Bunları arttırmadan sayıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. Hemen bu boşluğa çift sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Bu sırada böyle devam edeceğim. Ayrı ayrı 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, bakın boşluklara batıyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi buraya ne yapıyorum? Arttırma yapacağım yere geldim. Çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da 6 sık iğne ör, bir arttır yaparak tamamen bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın artık son sık iğneleri yapıyorum. Şu noktaya da bir tane sık iğne yapacağım. Ve baştaki zincirin tam üst noktasına batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Şöyle elinizle düzleyin. Böyle bir el ütüsü yapalım. Şimdi bu parçadan bir tane daha örmenizi istiyorum. Bir tanesini örüp arkadaşlar ipliğini kesiyoruz. Yani bu noktada ipliği buradan çıkartıp kesip ipliği arka kısmında gizliyoruz. Diğerini ise ipliğini kesmeden bu şekilde bırakacağız. Biraz sonra devam edeceğiz. Bu noktada elimizdeki bu iki parçayı buharlı ütünüz varsa direkt buharlı ütüyle ütülüyorsunuz. Eğer dikey buhar ütülerinizden yoksa da normal ütünüzle üzerine bir tülbent koyarak, ıslak bir tülbent, çok ıslak da olmasın. Çok ıslak olursa kağıt ipliğinizin dokusu farklılaşabilir. Hafif nemli bir tülbent yardımıyla üzerinden ütünüzle bu iki parçayı arkadaşlar birazcık ütüleyeceğiz. Evet, bakın ben ütüleme işlemi yaptım geldim. Ne kadar fark etti görünüşü. Ütüleme yaparken önce arka yüzünü ütüleyin. Sonra bir miktar böyle ön tarafından ütüleyin. Şimdi burada ipliğimin devam ettiği örgü parçasından devam ediyorum. Burada şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Ön tarafında kalan şu kısmı yapacağız. Ben bu kirazları dikerken normalde aslında burayı dikmem gerekiyordu. Ama akşam yaptığım için muhtemelen dikkat etmemişim arkadaşlar. Bu yüzüne dikmişim. O yüzden normalde bu görüntü yani bu parçamız ön tarafta olan parça. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane dilime ihtiyacımız var. Gelin hemen onu da birlikte yapalım. Bir tane zincir çektim. Tam dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkartıyorum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve yine aynı noktaya batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken yine üçünü birlikte çıkıyorum. Buna tekli trabzan diyoruz bir diğer ismiyle. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum tekrardan. Yine tekli trabzan yapıyorum. Yani tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tekrar üzerine aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. Yine üçünü birlikte çıktım. Şimdi yanındaki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte çıkıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum ve tığımın üzerinde 3 ilmek varken yine üçünü birlikte çıkıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve dibine batıyorum.
tekli trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha tekli trabzan. Dibindeki bakın şu noktayı atlıyorum. Bir sonraki noktaya sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha. Üzerine alıyorum ve yanındaki noktaya batarak tekli trabzanıma başlıyorum. Bu şekilde modellerimi vererek devam edeceğim. Bu modelim tek bir bakın grupta oluyor. 2 tane tekli trabzan, arada bir zincir, tekrardan 2 tane tekli trabzan. Şimdi tekrardan bu grubumu yapmaya başladım. Bir tane tekli trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 oldu. Araya bir zincir çekiyordum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum bakın. Ve yine tekli trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yine aynı noktaya batıp bir tekli trabzanımı daha yapıyorum. Yandaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki noktaya bir sık iğne daha. Üzerine alıyorum ve yandaki boşluğa yine grubumu yapmaya başlayacağım. Bir tane tekli trabzan, hemen aynı boşluğa bir tekli trabzan daha. Bir zincir, tığımın üzerine alıyorum ve aynı noktaya bir tekli trabzan. Üzerine aldım, aynı noktaya batıyorum. Bir tekli trabzan daha. Yandaki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki noktaya bir sık iğne daha. Ve şimdi tekrardan grubumu yapmaya başlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar yaparak devam edeceğiz. Evet, buradaki dilimleri 15 taneye çıkardım. Bakın en son 2 tane de sık iğne yaptım. Şimdi burada artık ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi iç kısmından gizleyeceğim arkadaşlar. Yürüterek iç kısmından gizleyeceğim. Böylelikle 2 tane bakın, bir tane kenarlarını yaptığım motifli olan örgüm üst kısımda olacak. Diğeri bu şekilde arka kısımda iç tarafları birbirine bakacak şekilde iğne yardımıyla kenarlardan dikişini sağlayacağım. Evet, bu şekilde plastik iğnenize, yün iğnenize veya ucu tok bir iğneye ipliğinizi geçirin. Ucuna da düğüm atın mutlaka. Evet, üst üste koyuyorum. Şuradan başlayarak dikişini sağlayacağım. Bir önden bir arkadan alarak çantamızın iki motifini birbirine dikiyoruz. Kapak kısmının öndeki büyük kenarlarında motifleri olan örgümüz olacak. Bu örgümüzün alt kısmından motiflerin bakın başlangıç noktasından, başlangıç sırasından dikişini sağlıyoruz. Arkada içte kalan, yani arkada kalan örgümüzün ise bitiş kısmındaki en uç ilmekleri alarak dikişini sağlıyoruz. Çok pratik ve kolay bir tarif. Herkesin kolaylıkla örebilmesi için bu şekilde iki motifi ayrı ayrı yaparak ve tığ ile değil de iğne ile dikişinin daha kolay olacağını düşündüğüm için bu şekilde sizler için çalıştım. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Evet, bu şekilde herhangi bir ilmek atlamadan şu noktaya gelene kadar dikişini sağlayacağız. Çantamızın iki motifin dikişini de tamamladım. Hemen buradan kalan ipliğimi de iç kısmından gizleyip ve keseceğim. Çantamızın ana kısmı bitti. Şimdi hemen kordon yapımını göstereceğim size. Çantamızın ana motif ve dikiş kısmını bitirdik. Şimdi kordon yapımıyla devam edelim. Kordonumuz için yine kağıt ipliğimi alıyorum.
Şurada birazcık dikiş için uzunca bir iplik bırakacağım. Çünkü kordonumuzu her iki tarafından çantamıza dikişini sağlayacağız. Bir taraftan bir taraftan uzunca iplik bırakmamız gerekiyor. Şimdi burada bir tane şöyle ilmek alıyorum ve kilit yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk kısım biraz zorlayabilir. Sonra örgü kendiliğinden akacak arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde zincirimi hafiften döndürüyorum ve arka kısmında kalan ilmeği alıyorum. Evet, örgümü yine döndürüyorum. Şu arka kısımda kalan lobdaki ilmeği alıyorum. İlk başta sizi zorlayacak ama daha sonra alışacaksınız. Bakın, örgümü çeviriyorum ve arka kısımda kalan, bakın şu 2 lob alıyorum artık ve sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bakın, şu yanda kalan, arkada kalan 2 ilmeği alıyorum. Çeviriyorum. Ne alacağım, bakın buradakine 2 lob alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. İlmekleri aldım, sık iğne yaptım. Çeviriyorum. 2 ilmeğimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bütün yapmamız gereken işlem arkadaşlar bu. Bu kordonu ben birçok çantanın kordon yapımında uyguladım. Bu tekniği seviyorum. Daha az esneyen bir model. Bu çantaya da çok yakıştığını düşünüyorum. Sizler tabi dilerseniz daha farklı kordonlarda çalışabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Kordon yapımını da tamamladım. Çantanın kordon uzunluğu ortalama olarak 94-95 santim civarında. Şimdi yine ucu tok bir iğne veya bu şekilde plastik yün iğnesi yardımıyla çantanın kulbunu, şu kısımlara dikiş sağlayacağım. Şimdi hatırlarsanız dikiş için böyle uzunca iplikler bırakmıştık kenarlarında. Buradaki ipliklerle çantamızın kulpunun kenarlarına dikeceğiz. Evet, çantamızın kordon yapımında kenarlarından dikişini sağladık. Şimdi gelelim çantamızın üzerinde amigurumi tekniğiyle çalıştığımız kiraz çiftini örmeye. Kiraz yapımında amigurumi tekniğini hiç bilmeyen arkadaşıma nasıl anlatıyorsam öyle anlatacağım arkadaşlar. Amigurumi bilen arkadaşlarım videoyu biraz daha hızlandırarak izleyebilirler. Kiraz yapımı için pamuklu iplik kullandım. Bir adet kırmızı, bir adet de yeşil iplikten yararlandım. Zaten çok az bir miktar gidiyor. Elinizde arta kalan iplikleri de değerlendirebilirsiniz. İçine de bir miktar boncuk silikon elyaf yerleştireceğim. Sizin elinizde normal elyaf varsa da yine normal bir elyaf da kullanabilirsiniz. Öncelikle kırmızı ipliğimle başlayacağım. Tığ numarası olarak ben ipliğime uygun olarak 2.20 milim yün tığı tercih ettim. Öncelikle ipliğimi parmağıma doluyorum. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halkayı pratik bir yöntem uyguluyorum ben. Bu şekilde parmağımın etrafında bir tur dönüyorum. Çaprazı gördükten sonra tığımı içerisinden geçiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha ve böylelikle sihirli halkamı oluşturuyorum. Hafiften şu ucundan şöyle tutup çekiyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 biraz daha kapatıyorum. 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamı tamamıyla şu şekilde ipliğinden çekip kapatıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yaparak daire haline getiriyorum. Sık iğnenin tepesine batıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Bu noktaya çift batacağım. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum.
Sıra başlangıç noktam burası. Kaçırmamak adına buraya bir iplik veya ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Şimdi yanındaki ilmeği tekrar batıyorum ve burayı da çift batıyorum. Toplamda 6 tane sık iğne tepem var. Her bir ilmeğe çift batacağım. Yani 2 tane sık iğne yapacağım. Ve bu sırada 12 sık iğneye ulaşacağım. Evet, sonuncu çift batışımı da yapıyorum. 11 ve 12. Böylelikle ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Spiral bir şekilde ilerliyorum. Yani herhangi bir ilmek kaydırma yapıp zincirle devam etmeyeceğim. Şimdi üçüncü sıradan devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonraki ilmeğe bir arttırma yapıyorum. Bu yaptığım işlemi bir sık iğne ör, 2 tane aynı deliğe çift bat işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. Toplamda 6 defa tekrarlamış olacağım. Şimdi bir sık iğne ördüm, bir arttırdım. Tekrardan bir sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe arttırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum, arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi benim yanımda ilmek belirleyici olmadığından dolayı takmadım ama kafanızda karışsın istemiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım zorlanabilirler. O yüzden hemen şöyle ilmek belirleyicimi de takayım. Bakın sıra başlarına mutlaka bir iplik veya bu şekilde bir ilmek belirleyici yapalım. Devam ediyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Ve sonuncu 6. bir sık iğne ör. Bir arttırma yap. Böylelikle bakın 1, 2, 3. sıramda bitmiş oldu. İlmek belirleyicimi buradan alıyorum ve 4. sıradan devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyici bu sefer sıra başına tekrar takıyorum. Burada 5 tane ayrı ayrı sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe bu sefer arttırma yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Tekrar ayrı ayrı 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi arttırma yapıyorum yanındaki ilmeğe. Çift batıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Ve bir tane daha. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Böylelikle 1, 2, 3, 4. 4. sıramda tamamlamış oldum. Bu sırada da toplamda 3 tane arttırma yapmış oldum. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan sıra başına koyuyorum. Şimdi bu sırayı düz öreceğim. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha düz öreceğim. Yani toplamda 2 sıra düz örmüş olacağım. Dilerseniz bu düz 2 sırayı örelim. Daha sonra eksiltmelerden devam edelim. 2 sıra düz örgülerimi tamamladım. Şimdi eksiltmelere başlayacağım. Hemen bir tane sık iğne ördüm ve ilmek belirleyicimi sıranın başına yerleştirdim. Burada 5 tane ayrı ayrı sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeyi bilmeyen arkadaşlarımız için bakalım. Hemen yanındaki ilmeğin ön lobunu alıyorum. Ve tekrar yanındaki ilmeğin ön lobunu alıyorum. İkisini birden ilmeğim arasından çıkartıp sık iğne yapıyorum. Buna biz amigurumi tekniğinde eksiltme diyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ayrı ayrı 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar eksiltmemi yapıyorum. Ön loblardan 2 tane alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum.
Ve daha sonra sık iğnemi yapıyorum. Ve buradaki eksiltmemi yaptıktan sonra tekrardan 5 tane ayrı ayrı sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Ve bu sıramı da bitiriyorum. Devam ediyorum. Bu sırada bir sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum, bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde bir sık iğne ör, bir eksilt, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bu sıramı da bitirdim. Şimdi son sıradayım. Bir yandan da içini boncuk silikon elyafla dolduralım. Şimdi son sırada her ilmeği eksilterek devam edeceğim. Toplamda 6 tane eksiltme yapacağım. İkinci eksiltmem. 3 4 5. Evet, 6 tane eksiltme dedim ama bakın 5 eksiltmede bitireceğim. Son kısmı iğne ile toparlayalım. 5 tane eksiltmemi yaptıktan sonra ipliğimi bu şekilde kesiyorum. Etamin iğnesiyle veya ucu tok bir iğneyle şimdi kalan ilmekleri de toplayacağım. Evet, bu şekilde de kalan ilmekleri topluyorum. Birinci kiraz topum hazır. Şimdi bundan bir adet daha yapmanızı isteyeceğim. Daha sonra kirazımızın yeşil kalan kısmını yapalım. 2 kiraz topum hazır. Şimdi yeşil olan kısmını yapacağım. Yeşil ipliğimi parmağıma doladım. Kirazın hemen şu kapama yaptığım yerden ipliğimi geçiriyorum. İçinden bir tane ilmek alıyorum. Zincir çekiyorum yani. Şu kalan ipliği de sağlamlaşması adına hemen şuradan iç kısmına alıyorum. Ve burada zincir çekmeye başlıyorum. Bir tane ilmekle tutturmuştum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincir çektim. Hemen diğer kiraz topumu alıyorum. Yine tam orta noktasından batıyorum. Bir tane ilmek içeriden alıyorum. Ve ilmek kaydırma yaparak şu şekilde bu iki kiraz topunu birbirine birleştiriyorum. Burada yeşil ipliğimi kesiyorum. Hemen bu yeşil ipliğimi de diğer kırmızı kiraz topumun içinden geçiriyorum. 18 tane zincirle ben birleştirdim. Siz zincirin daha uzun olmasını istiyorsanız zincir sayınızı arttırabilirsiniz. Yapraklar için hemen şöyle bir ilmekle başlıyorum. Zincir çekmeye başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. İlk ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. Tekrardan üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine aynı şekilde tığımın üzerinde 3 varken üçünü birlikte çıkıyorum.
Tekrar tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya battım ve yine yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Çıkıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. 3 tane ilmek varken ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Yani burada da ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine ikili trabzan yapacağım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlkini yaptım. Üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bu sefer yarım trabzan yapacağım. Yani tığımın üzerine 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya battım. Tekrardan yarım trabzan. Üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe battım. Buraya da yarım trabzan yapacağım 2 tane. Ve son kalan ilmeğime de sık iğne yapıyorum 1 tane. Zincirimin karşı tarafına geçiyorum. Hemen sık iğne yaptığım yerin tam karşısına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yarım trabzanların yaptığım karşı taraftaki ilmeğe yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe 2 tane yine yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkili trabzanlar yaptığım kısmın karşısına geldim. Dibine batıyorum ve buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe. Karşıdaki zincirin karşısında ne yaptıysak yine buraya da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine tığımın üzerine alıyorum. Bakın yine burada 2 tane ikili trabzanım var. Ve karşıdaki ilmeğin 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yarım trabzanlarım var. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi burada yine 2 tane yarım trabzan yaptığım noktada karşısına yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Ve en son sık iğne yapmıştım, hatırlayın. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum artık. Şöyle. Ve yaprağımı bitiriyorum. Bu yaprağın aynısından bir tane daha yapacağım. Hemen 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğime sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve yine bu noktaya 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Artık burada ikili trabzanlara geçeceğim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Şimdi tekrar yarım trabzanlara geçtim. 2 tane yarım trabzan yapıyorum aynı noktaya. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum 2 tane. Bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ve yaprağımın
Yani zincirimin karşı tarafına geçiyorum. Karşısına hemen bir sık iğne daha. Ve böylece zincirin karşısına geçmiş oldum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine ilmek aldım ve bir sonraki ilmeğe battım. Yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi ikili trabzanlar yaptığım kısma geldim. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe battım. 2 seferde çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe battım. Yine bu noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi yarım trabzanlara geçiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe battım. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yine 2 tane yarım trabzan. Ve en son buradaki sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıp ikinci yaprağımı da bitiriyorum. Bakın böylelikle yapraklarımız hazır oldu. Uzunca bir iplik bırakıyorum dikiş için. Şimdi bu yaprağımı kirazların üzerine dikişini sağlayacağım. Burada etamin iğnesinden, etamin iğnesine ipliğimi geçirdim. Şimdi arka kısımdan orta noktaya gelene kadar bu şekilde ipliği yürütüyorum. Çok çektirmeyin. Şöyle tam orta noktasına geldim. Ve kirazlarımın tam orta noktasını bulup şöyle yaprağıma montesini dikişini sağlıyorum. Evet, çektirmeyin benim gibi arkadaşlar. Çektirirseniz büzüşme yapıyor. Bir iki yerden tutturmanız yeterli olacak. Şimdi çantamızı alıyoruz. Tam hizalayalım. Kapak kısmından. Şöyle. Bakın şu noktaya. Başlangıç noktasının üstünde 1, 2, 3. sıraya denk gelen kısma kirazımızın dikişini sağlıyoruz. Yapraklarından dikişini sağlıyoruz. Yaprakların hemen hemen şu kısmına kadar dikeceğiz. Şu şekilde. Şurası açıkta kalacak. Hacimli görünmesi adına. Bu şekilde dikişini sağladıktan sonra ipliğimi de arka kısmından gizliyorum. Böylelikle kirazlı çantalarımızın örgü kısmını bitirmiş olduk. Çantalarınıza dilerseniz astarlama yapabilirsiniz. Astarlama için 2 tane yuvarlak parça ölçülerinde kesip kenarlarından dikişini yaparak çantamızın içine dikişini sağlayacağız. Çantaları astarlama yaptıktan sonra veya direkt tuhafiyelerde satılan bu tarz mıknatıslarla çantanın açma kapama kısmına şuraya dikişini sağlayarak yerleştirebilirsiniz. Veya fermuar dikebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Çantaların bitmiş halini ölçüleri vermiştim ama tekrardan vermek istiyorum. Açık renkli olan kağıt ipliğim biraz daha kalın olduğu için ondan biraz daha büyük düştü. Çap olarak ortalama 19 santim, hatta 18,5 santim kadar. Krem rengi açık renkli olanı da hemen ölçüsünü vereyim size. Bu da yaklaşık olarak 20 santim. Sizler dilerseniz pamuklu ipliklerle de çalışabilirsiniz. Eğer kağıt ipliğiniz veya çalıştığınız pamuk ipliğiniz ince gelirse bu
Bu ölçüye, yani yaklaşık 18-19 santimlik ölçüye gelene kadar sıralarınızı arttırarak devam edebilirsiniz. Süsleme olarak kiraz kullandım. Sizler farklı materyallerle, amigurumi tekniği kullanarak farklı objelerle de bu şekilde süslemelerinizi yapabilirsiniz. Videoların devamı için beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.